Bu otomobili tasarlamak için bir dünya markası çalıştı. Odak grupları toplandı, anketler yapıldı, milyonlarca dolar harcandı. Ortaya çıkan şey tüm zamanların en çirkin otomobili seçildi. Ama asıl ilginç olan bu değil. İlginç olan şu: çirkin otomobiller kaza eseri doğmaz. Her birinin arkasında o anda son derece mantıklı görünen bir karar vardır. Bugün o kararları tek tek açacağız. Önce işe yaraması için çirkinleşmek zorunda kalanlar. Fiat Multipla 98'de çok net bir soruyla yola çıktı. Bir aile otomobiline arka arkaya değil, yan yana 6 koltuk sığar mı? Sığdı. 3 önde, 3 arkada. Ama 3 kişiyi yan yana oturtmak için gövdeyi genişletmek gerekti. Genişleyen gövde sürücünün önünü kapattı. O yüzden ön cama ikinci bir cam katmanı eklendi. İşte o meşhur 2 katlı yüz bir tasarım tercihi değil, bir zorunluluğun sonucuydu. Sonuç, Telegraf gazetesi 2008'de Multipla'yı en çirkin 100 otomobil listesinde ikinci sıraya koydu. Ama şunu da söylemek lazım: araba tam olarak istendiği gibi çalışıyordu. AMC Pacer'da benzer bir mantıkla doğdu. 75'te AMC küçük bir otomobilin içini geniş ve ferah hissettirmek istedi. Çözüm, gövdeyi alışılmadık biçimde genişletmek ve her yeri camla kaplamak. Araba uzunluğuna göre absürt derecede genişti. Basın ona akvaryum dedi. Yine de 75 ile 79 arasında 280 bin adet üretildi. Nissan Escargo ise çirkinliği bilerek seçti. 89'da Nissan küçük bir ticari araç yaptı ve ona salyangoz şekli verdi. İsim bile şakaydı. Escargo. Fransızca salyangoz anlamına gelen escargot kelimesinin oyunu. Burada bir kaza yok, burada cesaret var. Ve fonksiyonun estetiği en sert öldürdüğü örnek Zündap Janus. 57'de bir Alman motosiklet üreticisinin yaptığı bu araçta ön koltuklar öne, arka koltuklar arkaya bakıyordu. Önde ve arkada birer kapı vardı, motor tam ortadaydı. İlk 6 ayda 1731 adet satıldı. Toplam 6902'de proje tamamen terk edildi. Bazı otomobiller ise bir tasarım fikrinden değil, bir yönetmelikten doğdu. Aston Martin Signet 2011'de tanıtıldı. Bir Aston Martin'di ama aslında bir Toyota IQ'ydu. Aynı gövde, aynı motor. Sadece ön yüzüne Aston Martin ızgarası takılmıştı. Peki neden? Çünkü Avrupa Birliği üreticilerin sattığı tüm otomobillerin ortalama emisyonuna sınır koymuştu. Aston Martin sadece büyük motorlu spor otomobil satıyordu ve bu ortalamayı tutturamıyordu. Filo'ya küçük, düşük emisyonlu bir araç eklemek ortalamayı aşağı çekecekti. Signet bir tasarım fikri değil, bir hesap tablosu çözümüydü. İngiltere'de sadece 150 adet satıldı. Tüm Avrupa'da 600'ü bile bulmadı. Cadillac Cimarron da benzer bir baskının ürünü. 82'de Cadillac'ın küçük ve ekonomik bir modele ihtiyacı vardı. Sıfırdan tasarlamak yerine General Motors'un sıradan bir kompakt modeli alındı. Üzerine Cadillac rozeti ve deri döşeme eklendi. Fiyat neredeyse 2 katına çıkarıldı. Müşteriler farkı hemen gördü. Cimarron bugün otomotiv tarihinin en bilinen marka intiharı örneklerinden biri sayılıyor. Bazıları da iyi bir fikir olarak başladı, sonra şirketin içinde parçalandı. Şimdi videonun başındaki o arabaya dönelim, Pontiac Aztek. Aztek'in konsept hali aslında iyi karşılanmıştı. Ama üretime geçerken maliyeti düşürmek için mevcut bir minibüs platformu kullanıldı. O platform konseptin oranlarını taşımıyordu. Araç yükseldi, kısaldı, orantısızlaştı. Otopacific'ten James Hall aracı tüm zamanların en çirkin 10 otomobili arasına koydu. Tasarımı tarif etmek için kullanılan ifade ise şuydu: kızgın mutfak aletleri. Aztek o kadar bilinen bir örnek oldu ki bir yazılım tasarımı kitabında komite tasarımı kavramını anlatmak için kullanıldı. Aztek çirkin doğmadı, çirkinleştirildi. Pontiac Transport ise tam tersi bir hatanın kurbanı. 90'da Pontiac minibüsün geleceğini hayal etti. Uzun, eğimli, uzay aracı gibi bir burun. Fikir cesurdu ama pratikte o uzun burun ölü alan yarattı. Sürücü aracın nerede bittiğini göremiyordu. Halk arasındaki lakabı elektrikli süpürge oldu ve iş sadece görüntüde kalmadı. Amerikan Otoyol Güvenliği Sigorta Enstitüsü aracı çarpışma testinde zayıf notuyla değerlendirdi. Bazı otomobiller çirkin oldukları için değil, erken geldikleri için reddedildi. Renault Avantim 2001'de ortaya çıktı. Bir minibüsün iç hacmi bir kupenin silüetiyle birleştirildi. 2 kapılı, dev camlı, yüksek bir araç. Kimse ne olduğunu anlayamadı. Toplam 8557 adet satıldı ve üretim 2 yıl içinde durdu. Bugün aynı araç koleksiyoncular arasında aranıyor. Ama Renault aynı bahsi 2 kez oynadı.
Avanti'nin hemen yanında Velsatis vardı. Renault bu otomobile 550 milyon euro harcadı ve Avrupa'da ilk yılında 50 bin satış bekliyordu. 8 yıllık üretim boyunca toplam 62 bin adet yapılabildi ve 2009'da üretim durdurulduğunda Renault ürettiği her bir araçta tahminen 18.710 euro zarar ediyordu. Tasarım şefi Patrick Leucamon aracın prestij otomobilini Fransız usulü yeniden tanımlamasını istemişti. Pazar bu tanımı kabul etmedi. Aston Martin Lagonda ise 76'da geleceği fazla ciddiye aldı. Keskin, jilet gibi bir kama gövde ve içeride o dönem için akıl almaz bir şey tamamen dijital gösterge paneli ve dokunmatik tuşlar. Elektronikler sürekli bozuldu. Time dergisi aracı tüm zamanların en kötü 50 otomobil listesine aldı. Rolls-Royce Camargue ise bambaşka bir sebeple bu listede. 75'te tanıtıldığında Rolls-Royce'un amiral gemisiydi ve dünyanın en pahalı seri üretim otomobiliydi. Ama asıl önemli olan şu: Camargue, savaş sonrası dönemde şirket dışında tasarlanan ilk seri Rolls-Royce'tu. Çizimleri İtalyan tasarım evi Pininfarina'dan Paolo Martin yaptı. Sonuç, markanın klasik zarafetiyle İtalyan modernizminin birbirini tutmadığı, garip biçimde düz ve öne eğik bir gövde oldu. Telegraph'ın en çirkin yüz otomobil listesinde 92. sırada yer aldı. Triumph TR7 de aynı kama modasının kurbanı. Aracı çizen Harrisman keskin bir yan çizgi kullandı ve reklamlarda ona geleceğin şekli deniyordu ama o gelecek gelmedi. 10 yıl sonra tasarım sadece tuhaf görünüyordu. Üstelik dönemin İngiliz otomotiv sanayisindeki üretim kalitesi sorunları da işi bitirdi. Ve bazıları fiyat etiketinin altında ezildi. Tata Nano 2008'de dünyanın en ucuz otomobili olarak tanıtıldı. Amaç asildi. Motosiklete binen Hint ailelerini dört tekerleğe geçirmek. Ama bu fiyata ulaşmak için her şeyden ödün verildi. Ve asıl sorun tasarım değildi. En ucuz araba etiketi insanların satın almak istemediği bir şeye dönüştü. Kimse fakir görünmek istemiyordu. Nano'yu bitiren şey çirkinliği değil, konumlandırmasıydı. Suzuki X90 ise kimsenin sormadığı bir sorunun cevabıydı. 95'te Suzuki arazi aracıyla spor kupeyi birleştirmeye çalıştı. Ortaya çıkan şey iki koltuklu, çıkarılabilir tavanlı, arkasında bagaj olan bir arazi aracıydı. Ne arazide iyiydi ne yolda. Ne aile aracıydı ne spor otomobil. Japonya'da 1348 adet satıldı. İlginç şekilde asıl ünü reklamlardan geldi. Red Bull X90'ların üzerine dev birer kutu monte edip onları tanıtım aracına çevirdi. 2022'de Motor Trend X90'ı 90'ların en kötü otomobili seçti. SsangYong Lodius 2004'te bir minibüsün gövdesine yat kıçına benzeyen bir arka ekledi. Ön ve arka sanki iki farklı araçtan geliyordu. Basın onu doğrudan gelmiş geçmiş en çirkin otomobil diye adlandırdı. Yine de araç 2019'a kadar üretildi. AMC Gremlin ise 70'te hız ve para kısıtının ürünü. AMC'nin küçük otomobil yapacak bütçesi yoktu. Bu yüzden mevcut bir modelin arkası kesildi. Kelimenin tam anlamıyla. Ama işe yaradı. Sadece 74 yılında 171.128 adet satıldı. Listedeki en uç örnek ise bir otomobilden çok bir suç dosyası. Davis Divan 47'de tanıtıldı. 3 tekerlekli, tek sıra 4 koltuklu, uçak gövdesine benzeyen bir araç. Gary Davis yatırımcılardan ve bayilerden para topladı ama araba hiçbir zaman seri üretime geçmedi. Toplam sadece 16 çalışır araç yapıldı. Gary Davis dolandırıcılıktan hüküm giydi ve çalışma kampına gönderildi. Şimdi bu videonun başındaki soruya dönelim. Çirkinlik bir otomobil için gerçekten başarısızlık mıdır? Chrysler PT Cruiser neredeyse her çirkinlik listesinde yer alır. Amerika'da 1.050.281 adet sattı. BMW Isetta önden açılan tek kapısıyla hep bir şaka konusu oldu. 161.728 adetle dünyanın en çok satan tek silindirli otomobili oldu. Fiat Multipla çirkinlik listelerinde ikinci sıraya konurken aynı yıllarda Avrupa'da aile otomobili ödülleri topluyordu. AMC Pacer, alay konusu olduktan yıllar sonra sinemada kült bir araca dönüştü ve Pontiac Aztek, Breaking Bad dizisinde Walter White'ın arabası oldu. 2015'te Edmunds, Aztek'i 18-34 yaş arası ikinci el otomobil alıcılarının tercihlerinde 6. sıraya koydu ve bunun sebebini doğrudan Breaking Bad etkisi olarak açıkladı. En çirkin seçilen otomobil bir kuşak için havalı hale gelmişti.
Gerçekten başarısız olanlar çirkin bulunanlar değildi. Avantim 8500, Signet 600, Janus 6900, Davis 16 adet. Bunları bitiren şey görünüşleri değil, yanlış iş kararlarıydı. Belki de asıl soru şu: biz bu otomobilleri çirkin buluyorduk yoksa sadece alışkın olmadığımız için mi tuhaf geliyorlardı? Alışılmadık her tasarım ilk gördüğümüzde çirkindir. Bazıları öyle kalır, bazıları klasik olur. Sence bu listede haksızlığa uğrayan hangisi? Yorumda yaz, abone olmayı da unutma.